Merhaba A'dan Z'ye kanalı takipçileri. Bugün sizlerle bilindiği üzere her zaman şişle yapılan bir örnek, herkesin bildiği burgu örneği tığla yapmaya çalışacağız bu videoda. Gördüğünüz gibi benim çok hoşuma gitti. Şişle çok arası olmayan, tığla örmeyi daha çok sevenler için de hiç de şişle örlenliği aratmayacak bir şekilde bir model. Tüm detaylarını birazdan sizlerle bunu paylaşacağım. Bunun yapımını ben Rus bir hanımefendiye ait bir kanaldan öğrendim. Çok hoşuma gitti. O yüzden mutlaka herkesle paylaşmak istedim. Herkesin öğrenmesini, görmesini istedim. Videomun detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz beni mutlu edecektir. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. Bunun için şöyle yeşil bir ip tercih ettim. 2,5 numarada tığ kullanıyorum. Önce sabitlememizi yapalım. Sabitlememiz zincirden değildir arkadaşlar. O yüzden sadece ilmek bize elde etmesi için yaptığımız bir tekniktir. Şimdi 19 tane zincirle başlıyoruz. 2, 3. 19 zincirimi tamamladım. Tığımın başına dolayıp 1, 2, 3, 4. zincirime ikili trabzan çalışıyorum. Şu anda 2 tane trabzanım oldu. Buraya 10 tane trabzan çalışacağım. 2 tanesini çalışmış oldum. 3 ve 10. 10. trabzanımı çalıştıktan sonra sıradaki zincirime, yani şuna, zincirin içerisine 5 adet trabzan çalışıyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3, 5. 5 tane aynı zincire trabzan çalıştım. Şimdi bu yanındaki zincire de yine 5 tane trabzan, aynı zincire 5 tane trabzan çalışıyorum. Peş peşe 2 tane zincire 5 adet trabzan çalışmış oluyorum. 2, 3, 4, ve 5. Sayıyorum. 2, 4, evet 5 tane. Şimdi geri kalan zincirim, 5 tane zincirim kalmış olmalı. 5 tane buraya ikili trabzan çalışıyorum. 4, 5. ile çalışıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Burada bir detayı sizlere söylemek istiyorum. Ben direkt zincirin üstüne çalıştım trabzanlarımı. Dilerseniz bir sıra trabzandan sonra, ikili trabzan ya da üçlü trabzandan sonra da bu üstüne trabzanların bu işlemi yapabilirsiniz. Ben zincirin hemen üstüne başlamayı tercih ettim. Şimdi geri dönüyoruz. 2 zincirle geri döndük. Kısaca burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Baştaki 5 zincir, 5 trabzanım ve sondaki 5 trabzanım örgümün şuraları, yani kenar kısımları. Sonraki 5 trabzanım, yani buradaki 5 trabzandan sonra kalan 5 trabzan. Buraya çalışmış olduğum bir zincire çalışmış olduğum 5 trabzan, ikinci zincire çalışmış olduğum 5 trabzan benim üçlü burgumu oluşturacak.
Tıpkı saç örgüsü nasıl yapıyoruz? Saçı üçe ayırıp üçünü birlikte örüyoruz. Burada da 3 tane parçaya ihtiyacımız var. O 3 parçanın bir tanesi buradaki 5 tane trabzan. Bir tanesi buraya ilk battığımız 5 trabzan. Üçüncüsü de buraya battığımız ilk sonraki 5 trabzan. Burası kenar trabzanın 5 tanesi. Şimdi geri dönüyorum. 2 zincir çekmiştim zaten. Her zaman buraya değil, şuraya ikinciye batarak çalışacağız. 2, 3, 4, 5. Kenar trabzanların 5 adet zaten. 5 tanesini ördükten sonra şimdi şuraya çalışmış olduğum 5 tane trabzanıma geldim. Yani aynı zincire battığım 5 trabzan. Şimdi burada trabzanlarımı buraya değil, trabzanımın şu şekilde açarak göstereyim. Şöyle tığımı arkadan gövdesinden, bakın, sonra diğer tarafına batarak ipimi bu şekilde alıyorum. Birinci trabzanımı ördüm. Tekrar ikinci trabzanımdayım şu. Tekrar şuradaki boşluktan önden arkaya doğru tığımı, diğer boşluğundan da arkadan öne, bu şekilde, yani örgünün önünden bahsediyorum aslında. Bana göre arkadan öne. Yine üçüncü trabzanımdayım. Üçüncü trabzanımın şu arasında, bakın şuradaki aradan şöyle tığımı geçirdim. Diğer trabzanla ikisinin arasından ipimi geri alıp buradan çıkıyorum. 5 trabzanı da bu şekilde örüyoruz. Şu anda üçüncüyü ördüm. 2 tane daha öreceğim. Evet, şimdi buradan geri döneceğiz. 2 zincir çekiyorum. Çünkü saç örgüsü, az önce bahsetmiştim. Saç örgülerinden 3 tanesi, 3 taneyle saç örgüsü öreriz. Biz şu an o 3 tane örgünün, yani örgüyü oluşturacak 3 bölümün birincisini şu anda örüyoruz. Bunu yükselteceğiz. Sonra ikincisine geçeceğiz. Sonra üçüncüsüne geçeceğiz. Şimdi buradan o yüzden geri dönüyorum. 2 zincir çektim. Hemen bu sefer arkadan ilk trabzanıma, tığımı arkadan gövdesine sararak ipimi alıyorum. Şimdi burada demin yaptığımızın tam tersini yapacağız. Önden, bakın şu trabzanım, önden şu şekilde ipimi alıyorum. Bakın bir daha göstereceğim. Trabzanım şu. Bu aradan içeri giriyorum. Arkadan dolandırarak tığımı diğer taraftan çıkıyorum. Ve ipimi şu şekilde alarak burada ikili trabzan yapıyorum. Bu trabzanlarınızı çok sıkı sıkı örmemenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü trabzanımdayım. Çok özür dilerim. Dördüncü trabzandayım. Ve son 5. trabzanımdayım. Evet.
Evet, bakın bu bir kısım biraz yükseldi burası. Şimdi diğer tarafları da yükselteceğiz. Ama bitmedi yükseltisi. Bir sıra daha öreceğiz. Şimdi bu tarafa geçmiyoruz. Tekrar 2 zincir çekerek geri dönüyorum. Burada yine şu şekilde alacağız örgümüzü. Ama burada bir detay var. Bakın şu şekilde ipimi doluyorum. 2 zincir çekmiş olduğum yere altına tığımı geçiriyorum. Ondan sonra trabzanıma, ilk trabzanım için bu böyle. İpimi aldım. Tekrar bu zincirin arasından geçiriyorum. Bakın. Bunu bir kez daha göstereceğim. İpimi aldım. 2 zincirim var. Tığımı ipim üstündeyken zincirin altından geçirdim. Trabzanım, ilk trabzanımın arasından önden arkaya doğru tığımı çıkardım. İpi tekrar aldım. Geri döndüm. Döndüm. İpim burada kalmıyor, bu tığım. Zincirin içine alıyorum. Evet, bakın böyle 3 tane tığınızın üstünde ilmek oldu. Sonra bunu ikili trabzan yapıyorum. Burada bu işlemi yapmamız gerekiyor çünkü trabzanın gövdesini önden arkaya alarak burada örmemiz gerekiyor trabzanlarımızı. İlk trabzanımızı öremiyoruz o şekilde. Ancak benim az önce gösterdiğim gibi yaparsak örebiliyoruz. Evet, arkadan öne trabzanımı gövdesine trabzan yapıyorum. Üçüncüsünü yaptım. 4 ve 5'i de çalışıyorum. Şurada trabzanım kaldı. En son trabzanım. Mutlaka burada trabzanların sayısını kontrol ederek ilerleyin. Gözden kaçabilir. Şimdi burayı yükselttim. Şöyle göstereyim. Örgü olacak birazdan bu. Birinci saç örgümü oluşturacak şeridim. Tamam. Şimdi mantıken şuraya örmem gerekecek. Ve buradan aşağıya bunu indirmem gerekiyor, tığımı. Nasıl indireceğiz? 2 zincir çekiyorum. Şurada bir tane yuva var. 2 zincirlik bir yuva. Oraya kaydırıyoruz hemen şöyle. 2 zincir daha çekiyorum. Bu sefer bu trabzanımın, şu baştaki trabzanımın ilk battığım yer. Yani şuraya çalışmış olduğum beşli trabzanın ilki. Beşli trabzanın ilk trabzanı şurası. Onun hemen tepesine batarak, kaydırarak kaydırma yapıyorum burada ve tamamlıyorum. Şu anda burası bitti. Şimdi burayı yükselteceğiz. Şurayı. İkinci 5 zincire, ikinci 5 tane batmış olduğumuz yerden bahsediyorum. Şimdi 2 zincir çekerek bu sefer buradaki ikinci 5 çalışmış olduğumuz trabzanlarımın yine az önce yaptığım gibi arkadan öne trabzanımın gövdesine şu şekilde batarak ipimi alıyorum. Trabzanlarım çalışıyorum. Az önce yaptığımız gibi. Şu anda birinciyi çalıştım. Şimdi ikincideyim.
Evet, üçüncüyü çalışıyorum. Dördüncü ve beşinci son trabzan. Evet, 5 taneyi bu şekilde çalıştık. 2 tane zincir çekerek tekrar geri dönüyorum. Devam etmiyorum buraya. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi ipime doladım. İlk trabzanım şu. Trabzanımı arkadan şöyle tığımı iki trabzanın arasından çıkarttıktan sonra ipimi alıp geri dönüyorum. Trabzanımı yapıyorum buraya. İlk trabzanım bu. İkinci trabzanımı geçiyorum. Yine ikinci trabzanım şurası. Önden batıp arkadan öne doğru tığımı getirdim, ipimi aldım, ikili trabzanımı çalıştım. Bu şekilde 3 tane daha çalışıyoruz. Beşincideyim. Beşinci hemen şurası. Karıştırmayın bunu. Burayı takip etmeniz gerekiyor. Eğer şaşırırsanız şuradaki ilk sırada zincir çektiğimiz 5 zincir çektiğimiz yerden takibini yapabilirsiniz. 5. trabzanımı da çalıştım. Bakın şu anda ikinci yükseltmem de oluşmaya başladı. Tekrar 2 zincir çekerek geri dönüyorum. Şimdi az önce yapmıştık bunu. Bunu tekrar göstereceğim. 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. 2 zincir çekmiş olduğum yerin altından tığımı şu şekilde geçirdim. Şimdi ilk trabzanım burası. İlk trabzanımın şu arasından tığımı geçirip ipi yakalıyorum. İpi geçirdim. Öne taşıdım. Şurada zincirimiz vardı. Zincir şurada kaldı. Ve bu zincirin zincirim burada. Zincirimi şu şekilde arasından geçiriyorum. Zincirimin içine yani ön tarafına alıyorum ipimi. Evet. Sonra tekrar arkadan öne alarak az önce yaptığımız gibi bunu da örüyorum. Beşincideyim. Beşinci trabzanım hemen şu trabzan şu. Bunu da hemen şöyle gövdesinden sararak örüyorum. Evet, gördüğünüz gibi örgümü oluşturacak olan yani burgu örgümü oluşturacak olan iki tane parçayı ördüm. Birazdan bunları bu şekilde örerek birbirine birleştireceğiz. Ama onun öncesinde yine şuraya sıraya inmem gerekiyor. Buraya, bu seviyeye. O yüzden 2 zincir çekiyorum. Hemen şurada bir yuvamız var. Bakın. Şurada. İkinci sırada olan bir yuva bu. Mutlaka sizde de var. Buraya kaydırma yapıyorum.
2 zincir daha çekiyorum. Yine az önce yapmış olduğumuz gibi ilk sırada şuraya 5 zincir, 5 tane trabzan çalışmıştık. O trabzanın şu ilkine, şuna, bunun tepesine, şuraya yani. Bu şekilde tığımı kaydırıyorum. Evet. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Burada 10 tane trabzanım kaldı. Bunun şu taraftaki 5 trabzanı kenar trabzanı. Buradaki 5 trabzan ise 3. örgümün 3. parçası. O yüzden buradaki 5 trabzanı takip eden 5 trabzanı bakın şurada tığımı önden arkadan öne alarak ipimi yakalıyorum ve dışarı çıkarıyorum. Bu şekilde trabzanımı 5 tanesini böyle çalışıyorum. İlkini çalıştım. İkincisine geldim. Hemen şu aradan şuradan tığımı geçirdim. Ve sonrasında alıyorum öne. İkili trabzanımı çalışıyorum. 2. Üçüncüdeyim. Yine tığımın trabzanın arasından geçirip diğer aradan önden arkaya ve ipimi yakalıyorum. 3. trabzanımı çalıştım. Şimdi 4'teyim. Şimdi 5.'deyim. Evet, görüntü bu şekilde olacak. Buraya aşamaya kadar gelmişseniz eğer sizi korkutmasın bu yamukluk, birazdan düzelecek bunların hepsi. Şimdi kenarda kalan 5 trabzanımı 1 2 3 4 5 trabzanımı normal tepesine basarak trabzan çalışıyorum. Burayı hep böyle çalışacağız. Çünkü bunlar benim kenar trabzanlarım. Sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçtim. Bir üst sırada yine kenar trabzanlarımı tepesine batarak çalışıyorum. Beşinci trabzanımı çalıştım. Şimdi geldik buradaki 5 trabzana, şuradaki. Şimdi ipimi doladım. Buradaki 5 trabzanı trabzanın gövdesine şu şekilde alarak ipimi yakaladım ve ikili trabzan çalışıyorum. Yine tekrar ikinci trabzanım bu şekilde gövdesine trabzanın ikili trabzan çalışıyorum. Dediğim gibi çok sıkı çalışmayın trabzanlarınızı. Üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincideyim. Evet. Şimdi örgümün başında bahsetmiştim. Üçlü saç örgüsü, saç örer gibi. Birinci örgümü oluşturacak birinci parçam, ikinci parçam, ortadaki parçam ve üçüncü parçam. Bunu biraz daha yükselteceğiz birazdan. Ama şunlar yeterli yüksekliğe ulaştığı için şimdi bunları
çaprazlama örmem gerekiyor örgü oluşabilmesi için. Her zaman ortadaki parçamı, şimdi bu sağ, bu sol, bir de ortada var. Ortayı her zaman bu sırada sola yatıracağım. Bir sonraki sırada sağa yatıracağım. Bir sonraki sırada sola yatıracağım. Her zaman için bu ortadaki önde olacak. Yani bunu böyle arkada hiçbir zaman kullanmayacağız. Şimdi ilk burgumu yapacağım için ortadaki parçamı, şunu bunun üzerine yatırıyorum. Yani bu hep önde olacak, ön tarafta. Şimdi bunu bu şekilde çapraz bir hale getirdikten sonra bakın şurada 5 tane trabzanımız var. Bu 5 trabzanımı örmeye devam edeceğim. Nasıl örüyorduk? Trabzanımı şu şekilde gövdesine trabzan yaparak örüyorduk. Aynen örgüme devam edeceğim. 2, umarım anlaşılıyordur. Anlaşılması için olanca çabamı şu anda sarf ediyorum. Ve anlaşıldığını düşünüyorum. Ama sizler yorumlara kafanıza takılanları mutlaka yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım tabii ki. Evet, dördüncü çalıştım. Şimdi 5'teyim. Evet, beşincinin gövdesine trabzanımı çalıştım. Evet. Bakın burayı bu şekilde bağladık. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Sırada hangisi var? Bu. Bu önde olacak demiştim az önce. Şimdi bundan devam edeceğim. Burada da 5 trabzanım var. Yine 5 trabzanımı gövdesinden şöyle yakalayarak örmeye devam ediyorum. 2, 3, 4 ve 5. Sonuncusundayım. Evet, ilk burgumuzu gerçekleştirdik. Bu şekilde bir görüntü oldu. Birazdan ilerledikçe burgu daha bir net bir şekilde ortaya çıkacak. Şimdi burada kenar trabzanlarıma geldim. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şuradan itibaren tepesine batarak kenar trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum trabzanlarımı. Şimdi kenar trabzanlarımı ördükten sonra bir üst sıraya geçiyorum. 2 zincir çekerek yine burada kenar trabzanlarımı 5 tane örüyorum. Size biraz karışık gelmiş olabilir. Gözünüz korkmasın. İlk öğrendiğimde ben de bir de Rusça anlatılıyordu videoda. Herhalde bayağı söküp tekrar yeniden başladım. Ama pes etmedim. İyi ki de pes etmemişim. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet, 5 tane trabzanımı çalıştım. Şimdi burada buraya kadar, yani şöyle anlatayım. Burada burgumuzu yapmıştık. 5 burada. 5 tane de şunda, arkada kalanda trabzanımız var. Burası da 3. Saç örgümüzü oluşturacak olan 3. parçamız olacak demiştim. Şimdi şuraya kadar ilk şunu, yani şu parçamı önden alarak trabzanlarımı örüyorum. Bakın. İpime doladığım ilk trabzanımı şu şekilde gövdesinden yakalayarak trabzanımı yapıyorum. İkincisini ördüm. Üçüncüsünü
Yine gövdesinden yakalayarak arkadan yapıyorum bunu. Dördüncü trabzanımı yine gövdeden yakalayarak örüyorum. Şimdi son trabzanımdayım. Beşinci trabzanım yani. Şu şekilde. Yani burayı örmüş olduk. Şimdi devam ediyorum. Ortadakine, yani şunu öreceğiz bu sefer. Şu ortadakine. Yine şuradan tığımı, trabzanımı doluyorum. Birinci trabzanım, yani ortadaki saç örgümü oluşturan parçamın birinci trabzanı. İkinci trabzan, gövdesinden yakalayarak örüyorum. Üçüncü trabzanım, gövdesinden yakalayıp ördüm. Dördüncü trabzan ve son beşinci trabzan. Bunu da ördüm. Evet, şöyle önden bakmamız gerekirse ilk burgumuzu oluşturmuştuk. Şimdi şurası benim ortadaki saç örgümü oluşturacak olan parçam, ortadaki 5 tane trabzanlık yer. Bir de bu taraf var. Şimdi ortayı yükseltmem gerekiyor. Burada geri döneceğim. Az önce yaptığımız yükseltme işleminin aynısını yapacağım. 2 zincir çektim. İlk trabzanıma şöyle tığımı arkadan dolayarak ipimi yakaladım. Trabzanımı yapıyorum. İkincisi şu şekilde. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Ve 5. Şu şekilde 5. İki zincir çekiyorum. Burada geri döneceğim artık. Evet, yapmış olduğumuz işlemi terste tekrar etmemiz gerekiyor. Hangi işlem? İpime doladım. Bunun altından tığımı geçirdim. Trabzanım şurası. Trabzanımın arasından ipimi yakaladım. Geri geldim. Şurada zincir var. Zincirin şöyle arkasına, yani zincir sizden tarafı olacak. İp üçü birden diğer tarafta zincirin arkasında olacak. Şimdi 2 tane trabzan. Üçüncüyü örüyorum. Üçüncü trabzanım. Dördüncüyü de yine bu şekilde ipimi alıyorum. Şimdi beşincideyim. Evet. Bakın, ortaya yükselttim şu anda örgümde. Ve benim örgüm burada kaldı ama benim bu seviyeye inmem gerekiyor. Şimdi o seviyeye inmek için, çünkü diğer tarafı örmem lazım. 2 zincir çekiyorum. Hemen şurada bir yuvamız var.
Bakın şurası. Buraya bu 2 zinciri kaydırıyorum. 2 zincir daha çekiyorum. Hemen bakın bu taraf değil, bu taraf değil. Hemen şu bu 5 şeyin trabzanının başladığı trabzan tepesi şurası. Buraya yine trabzanın tepesine 2 zincirimi kaydırıyorum. Şimdi 2 zincir çekerek buradaki 5 trabzanımı öreceğim. Nasıl örüyorduk? İpime doluyorum. İlk trabzanım şu benim. Trabzanın arkasından şu şekilde ipimi yakalayıp geri dönüyorum. Daha sonrasında trabzan yapıyorum. İkinci trabzanım gövdesine her zaman çalışıyoruz. Burgu yapacağımız yerde her zaman gövdesine çalışıyoruz. Tepesine değil trabzanın. Üçüncüyü çalıştım. 4'teyim. Ve 5.'yi çalıştım. Şimdi burada ilerlemiyorum. Kenar trabzanlarım burada bir müddet daha bekleyecek. Şimdi 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Çünkü buraya yükseltmem gerekiyor. Evet. İpimi doladım. İlk trabzanımın arasından şöyle trabzanımı çalışıyorum. Tekrar gövdeden devam ediyorum trabzanları yapmaya. Son trabzandayım. Son trabzanım şurası. Buradan da sağlamasını yapabilirsiniz. Nerede bitip nerede başladığını eğer fark edemiyorsanız. Evet, son sıraya yani şunun son sırasına geçtim. Çünkü bu sefer sağdaki parçamı yükseltiyorum şu anda. 2 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Burada yine aynı işlemi yapıyoruz. İpimizi doladık. Çektiğimiz zincirin altından tığımızı şu şekilde geçiriyoruz. Dördüncüyü ördüm. Şimdi son trabzanımdayım. Son trabzanımız, eğer anlayamıyorsanız arkadaşlar şuradan sağlamasını yapabilirsiniz. Son trabzanımız burası. Şununla karıştırmayın, şuradaki zincirle. Son trabzan şurası. Bu değil. Burası değil. Evet. 2 zincir çekiyorum. Şimdi ne yapacağım? Şu seviyeye indireceğim tığımı. Şuradaki yuvamıza kaydırarak birleştiriyoruz 2 zinciri. 2 zincir daha çekiyorum. Yine burada 5 tane trabzanın şunun bu sıranın tepesi şurası yani. Buraya kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi burada normal trabzanlarım vardı, 5 tane kenar trabzanlarım tepesine batarak önce burada 2 zincir çekiyorum. Şimdi trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Şimdi 2 zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi 5 tane kenar trabzanım vardı. Tekrar onları örerek
Beşinci trabzanıma kadar geliyorum. Şimdi burada 2 tane yükseltme yaptık. Şimdi saç örgü kısmına geçeceğiz. Dediğim gibi ortadakini bir sağa bir sola yatıracağız. Şu anda sağ sırasındayız. Çünkü bir öncekinde yükselttiğimizde ortadakini bu tarafa yatırmıştık. Şimdi sağ tarafa şu şekilde yatırarak örgümüze devam edeceğiz. Şu şekilde elinizle tutarak ipimize doluyoruz. Bu 5 trabzanımız vardı burada yine. Gövdesinden şu şekilde trabzan örmeye devam ediyoruz. 2 4 ve 5.'deyim. Burada 5. trabzanın burası. Şurayla karıştırmayın. Ortadaki yükseltimi bu tarafa geçirdim. Şimdi arkada diğer yükseltim var. Onu da bu tarafa geçmesini sağlayacağım. Nasıl sağlayacağım? Bunu örerek şimdi o tarafa geçmesini sağlayacağım. Bunun da 5 trabzanı vardı gövdesinden çalıştığımız. Birincisini çalışıyorum gövdeden. Bu şekilde. İkincisini çalışıyorum. Şimdi 5.'sini çalışacağım. Burada da 5. trabzanım şurası. Yine şuradaki zincirle karıştırmayın. Evet, bu şekilde ikinci saç örgümün yönünü de örmüş oldum. Şimdi sırada burayı yükselteceğiz birazdan. Şimdi buraya kadar geldik. Şimdi buraya geçeceğiz örmeye. Bu sırayı da örerken onu da örmeye devam ediyoruz çünkü. Evet, bunun da 5 tane trabzanı vardı şu şekilde gövdeden çalışılan. Şuradan başlıyorum hemen. Birinci trabzanın burası. Evet, şurası. İkinci trabzanım. Ve 5. Şu anda örgümüz bu aşamada. Şimdi devam ediyorum. Nereye geldik? Kenar trabzanlarım olan 5 trabzanıma geldim. Normal trabzanlarımı burada çalışıyorum sıra sonuna kadar. Evet, 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçtim. Yine kenar trabzanlarımı 5 adet örüyorum. 5 tane trabzanımı ördüm. Burası örgümüzün tersi. Burası düzü. Şimdi buradaki 2 tane yükseltmiş ve bunları birbirine bağlamıştık geçen sırada. Şimdi sıra geldi bu sefer orta ve sol taraftakini yükseltmeye. Şimdi önce bunu yükselteceğim. Sonra bunu yükselteceğim. Evet, şu şekilde trabzanımın arasından tığımı geçiriyorum. Gövdesini çalışıyorum yine. 1. Sıradaki trabzanım şu şekilde 2. Sıradaki trabzanım 3. Sıradaki 4. Ve son sıradaki 5. 5. trabzanımı da ikili trabzan gövdesinden yakaladığım ikili trabzanımı çalıştım. Evet. Şimdi buradan devam etmiyorum. Çünkü burayı yükselteceğim. 2 zincirle yukarı bir üst sırasına çıkıyorum buranın. İlk trabzanım şu.
gövdesine trabzan. Dördüncüdeyim. Ve 5. Şimdi buradan tekrar geri dönüyorum. Bunu yükseltiyoruz çünkü bu tarafa. 2 zincir çekiyorum. Yani burada kenar trabzanlarını atlamıyoruz. Evet, burada burayı şöyle yine detaylıca göstereyim. Çektiğim 2 zincirin önce başına doluyorum tığımın. Çektiğim 2 zincirin altından geçiriyorum tığımı. Daha sonrasında trabzanın arasından tığımla ipimi yakaladım. Bu yakaladığım ipi zincirin diğer tarafına alıyorum. Zincirim burada kalıyor. Ve trabzanımı örmeye devam ediyorum. Üç, arasından geçirdim tığımı yine. 4 ve burada trabzanım hemen şurası. Şunu katmıyoruz. Bu başka bir şey. Evet, yükseltimi tamamladım. Yani bu taraftaki yükseltimi tamamladım. Şimdi bunu ipim burada kaldı. Bu seviyeye indirmem gerekiyor. Diğer tarafa devam edebilmem için. Bunun için 2 zincir çekiyorum. Şurada bir yuvamız var. Bakın. Oraya kaydırarak 2 zincirimi tutturuyorum. 1-2 zincir daha çektim. Bu 5'li trabzan, yani bu yükseltmeyi yaptığım yerin son şu trabzanından bahsediyorum. Bunun tepesine şu şekilde bu 2 tane zincirimi kaydırarak monte ediyorum. Şimdi 2 zincir çekerek şu ortadakini yükselteceğiz. Yani şu arkada kalanı. Şimdi ona geçiyorum. Bunun için 2 zincir çektim. Trabzanımın ilk trabzanı burası. Bunun hemen şu şekilde gövdesine çalışmaya başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5. trabzan biraz gizli kalıyor ama siz şöyle çekerek bu trabzanı burada görebilirsiniz. Bakın şurada. Şimdi geri döneceğiz. Evet. Hemen ön taraftan şöyle alıyorum. Ortadakini de yükseltmeye başladım gördüğünüz gibi. 2 zincir çekiyorum. Ortadakinin son sırasını çalışacağım. Yine ipime doladım. Zincirin altından tığımı geçirdim.
Buradan trabzanın arasından ipi yakaladım. Zincirin önünden ipimi aldım. Şimdi arkadan sürekli beline trabzanın dolayarak bunu ikili trabzanlar şeklinde örmeye devam ediyorum. Evet, son trabzan şurası. Evet, bunu da yükselttim. Burası tersi. Bakın şurada 2 tane yükseltim var. Şimdi şu seviyeye inmem gerekiyor. 2 zincir çekiyorum. Şuradaki yuvaya kaydırarak birleştiriyorum. 2 zincir daha çekiyorum. Buradaki trabzanın, şunu takip eden trabzanın altındaki trabzanın tepesine böyle kaydırarak ekliyorum. 2 zincir çekerek 3. saç örgüme geçiyorum şuraya. Burayı da örerek sonuna kadar geleceğim. Dönüşte bir sonraki sırada bunları birbirine bağlayacağız. Bakın bu şekilde örgümüz ortaya çıkmaya başladı bile. Şimdi 2 zincir çektik. Beşinci trabzanımı da çalıştım. Örgümün sırasını tamamlamaya devam ediyorum. Kenar trabzanlarımdayım. Bir üst sıradayım yine. 2 zincirimi çektim. Kenar trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 4 ve 5. Şimdi burada ortadaki parçamız bu. Bunu bu tarafa yatıracağız bu sırada. Çünkü diğer sırada sağ tarafa yatırmıştık. Şimdi o yüzden şu kısmı, bu kısmı normal örmeye devam ediyorum. Gövdesinden kavrayarak yaptığımız trabzanlarla burayı örüyorum normal. Evet, bu kısmı ördükten sonra şimdi birleştirme kısmına geldim. Bunların ikisini, şu iki parçayı, yükseltiyi her zaman orta önde olacak. Soldakini arkaya, ortadakini de ön taraftan sola doğru geçirdim. Şimdi arkadaki olacak parça, yani şu parçamın trabzanlarına direkt atlayarak örmeye devam ediyorum. Yine burada da trabzanlarımın gövdesine çalışıyorum. Evet, bu kısmı bitirdim. Şimdi bundan devam edeceğim şöyle yan tarafına doğru.
Şimdi bakın artık örgü ortaya çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Kenar trabzanlarıma devam edeceğim. Kenar trabzanlarımı da bitirdim. Artık buraya kadar olan döngüyle istediğiniz uzunlukta, istediğiniz kadar burgu örgü yapabilirsiniz. Ben size göstermek için şu şekilde uzatmıştım. Kazaklarda, berelerde, atkılarda her türlü örgülerinizi kullanabileceğiniz bir örgü. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Herkese mutlu günler diliyorum.